Merhaba değerli izleyiciler. Vektör cebri ve fizik yasalarında simetri kavramı konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ayna yansımaları, kutupsal eksenel vektörler, spin kavramı ve antimadde asimetrisi üzerine olacaktır. Teorik fiziğin büyüleyici dünyasında ayna simetrisi ve bunun fiziksel yasaları üzerindeki etkileri evrenimizin temel doğasına dair derin bir keşif sunmaktadır. Fizikteki eşitlik ve kiralitenin özünü araştıran bir soru olan fizik yasalarının ayna yansımaları altında simetrik kalıp kalmadığı araştırma konusudur. Burada kiral terimi kendisini rotasyonla elde edilemeyen bir ayna görüntüsü oluşturabilen veya bu ayna görüntüsüne sahip olan cisimleri, özellikle molekülleri tanımlamak için kullanılır. Başlangıç olarak 2 saatin yapımını içeren bir düşünce deneyi sunalım. Biri dünyamızda var olduğu şekliyle, diğeri ise onun ayna görüntüsü olacak şekilde üretilsin. Bu benzetme fiziksel bir sistemin aynadan yansıyan versiyonunun aynı koşullar altında orijinal karşılığıyla aynı şekilde davranıp davranmadığını sorgulayarak fizikte eşlik yani P simetrisi kavramını tanıtmaya hizmet etmektedir. Eğer öyleyse bu fizikte uzun süredir kabul edilen bir ilke olan fiziksel yasaların uzayın yönelimine kayıtsız olduğu anlamına gelir. Ancak tartışma doğadaki temel bir asimetriyi göstermek için moleküler kiralite alanına kayıyor. Işığın şeker çözeltileriyle polarizasyonu ve doğal proteinlerdeki L amino asitlerin özel varlığı biyolojik sistemlerde belirli bir el tercihine yönelik bir durumu ortaya koymaktadır. Bu doğal asimetri daha önceki evrensel eşitlik simetrisi varsayımıyla çelişiyor ve biyolojik olmayan ve biyolojik sistemleri yöneten yasalar arasındaki tuhaf bir ayrımı vurguluyor. D ve L alanin sentezini tartışmak gerekirse her iki form da kimyasal olarak aynı olmasına rağmen yaşam canlılar için yalnızca L formunu kullanmaktadır. Bu seçim doğanın kiral tercihini daha da vurgulayarak yalnızca L amino asitleri içeren proteinleri de kapsamaktadır. Bu moleküllerin canlı organizmalar tarafından tüketilmesi ve metabolik olarak işlenmesi bir formun diğerine karşı sistemik bir eyleminin altını çizmektedir. Bu da bizi cansız kimyasal reaksiyonlara yansımayan bir olguya götürür. Fiziksel ve kimyasal yasaların tek başına kiraliteyi tercih etmemesine rağmen yaşamın ortaya çıkışının bu simetride bir kırılmaya yol açtığı yönündeki derin gözlemle de doğruğa ulaşmaktadır. Yaşamın kiral önyargısının spekülatif kökeni, belirli organik moleküllerin belirli bir yönelim için tercih sergilediği, bundan sonra biyolojik moleküllerin kiralitesini belirleyecek bir emsal teşkil eden rastgele ama önemli bir olayı akla getirmektedir. Fizik ve biyolojideki kiralite paradoksu evrenimizi yöneten temel ilkeler hakkında ilgi çekici soruları da gündeme getiriyor. Fizik yasalarındaki evrensel simetri varsayımına meydan okumakta ve fizik ile yaşamın ortaya çıkışı arasındaki etkileşimi nasıl anladığımızı yeniden değerlendirmeye bizleri davet etmektedir. Moleküllerin kiralitelerine bakılmaksızın aynı şekilde davranması gerektiğini öne süren Schrödinger denkleminin anlamı, yaşamın belirgin tercihi karşısında teorik beklentileriyle gözlemlenen gerçeklik arasındaki farklılığın da altını çizmektedir. Yaşamın kullandığı L-alanindir. Ancak D-alanin de evde bir laboratuvarda üretilebilir. Fakat tüm proteinler L-alanin kullanırlar. Şimdi her iki türden karışımı bir hayvan tüketse D-alanini kullanmayıp L-alanini kullanır. Şekerimize olan budur. Bakteriler şekeri yedikten sonra geriye sadece istenmeyen tür kalır. Sol elli şeker tatlı gelir fakat sağ elli şeker aynı değildir. Öyleyse sanki yaşam olayları sağ ve sol arasında bir ayrıma izin verilmiş gibi durmaktadır. Fakat kimya bu ayrımı yapmaz. Bugüne kadar enerji, kimyasal tepkimelerin hızları gibi yapılan ölçümlerde her şeyi ayna görüntüsünde yaparsak her iki türün de tamı tamına aynı şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Aynı miktar sıvı içerisindeki bir molekül ışığı sağa, diğeri de aynı miktarda sola döndürecektir. Böylece fiziğe göre her iki amino asit aynı derecede kabul görür. Burada Schrödinger denkleminin temellerinden bahsedecek olursak, iki molekülün tam olarak karşılıklı gelen tarzlarda davranmaları gerektiğini içermektedir. Öyle ki biri sola doğru meyilliyken diğeri sağa doğru meyillidir. Burada yaşam perspektifinden değerlendirecek olursak bu simetri kırılmıştır. Bunun nedeni varsayalım ki yaşam ne hikmetse
Bir anda bazı yaratıklarda tüm proteinlerin sol 50 amino asitlere sahip olduğu belirli bir durumda kalmakta ve tüm enzimler bir tarafa meyilli olmaktadır. Yani burada da yine simetri kırılımından bahsedebiliriz. Böylece sindirici enzimler yiyeceklerdeki kimyasalları bir türden diğerine değiştirmeye çalıştığında kimyasalların bir türü enzime uyar. Fakat diğer türü uymaz. Burada gözlemlediğimiz ve anladığımız şey proteinlerin sadece bu fikirden dolayı tümden aynı 50 olmaya sahip olarak oluşmuş olmalarıdır. En başında bazı canlı moleküller rastlı olarak başlamış ve birkaçı kazanmıştır. Bir yerlerde bir kez belirli bir organik molekül belirli bir yöne eğilim göstermiştir. Bir kez de şimdiki duruma ulaşıncanın bir araştırmayı teşvik etmekte ve teorik fizikte gelecekteki araştırma ve keşifler için zengin bir yol sunmaktadır. Şimdi de kutupsal eksenel vektörler kavramının tanıtılmasına geçelim. Fizikte vektör enerjinin araştırılması dediğimiz gibi açısal momentum, tork ve manyetik alanlarda dahil olmak üzere çok çeşitli olguları anlamak için güçlü bir araç sağlamaktadır. Bu bağlamlarda sağ el kuralının kullanılması yalnızca bir kolaylık meselesi olmayıp fiziksel dünyanın kiralite ve simetri ile ilgili daha derin, kendine özgü bir özelliğinden kaynaklanmaktadır. Şimdi şekilde görüldüğü üzere bir manyetik alanda hareketli bir yüke etken kuvvetin yönünü belirlemek için denklemde ifade edildiği şekliyle sağ el kuralını uygulayalım. Öncelikle denklem gördüğünüz gibi F eşittir Q çarpı V çarpı B olmaktadır. Bu vektör enerjinin fizikte kullanılmasının en iyi örneğini temsil eder. Buradaki geleneğimiz keyfi değildir ancak doğada özellikle elektromanyetik olaylarda gözlemlenen doğal el tercihinin bir yansımasıdır. Şimdi eylemsiz referans çerçevesini tanımlamıştık. Burada IJK kartezyen koordinatlarda gözüküyor. Şimdi Q parçacığımız var ve V hızıyla hareket ediyor. V hızının vektörü i'yi temsil etsin, artı i'yi temsil etsin. Bir manyetik alan var uzayda, serbest olarak bir manyetik alan vektörleriyle tanımlanan B olarak uygulanmış olsun bu parçacığa. Burada B'nin yönü aşağıya doğru, yani şimdi eylemsiz referans çerçevesinden baktığımızda artı J yukarıya doğruydu. Yani eksi J olmaktadır. Dolayısıyla buradan kuvveti hesaplayacak olursak şuradaki formülasyona göre Q eşit, yani F eşittir Q çarpı V çarpı B. Burada V çarpı B vektörel çarpım. Vektörel çarpımın kurallarını daha önceden değinmiştik. Ve burada birim vektörleri çarpacak olursak, yani I çarpı J'yi, bir de bizim kuralımız vardı, bir tane IJK şablonumuz vardı. I çarpı J pozitif K'yı veriyordu bize. Peki pozitif K'yı veriyor fakat bir tane de eksimiz var aşağıya yönde yönelim olduğu için manyetik alan vektörümüz. Dolayısıyla F eşittir kuvvet, yani bir parçacığa elektrona uygulanan manyetik alan içerisinde uygulanan kuvvet F eşittir eksi Q çarpı V çarpı B K olmaktadır. K düzlemin nedir? Tahta düzleminin içine doğru. Çünkü neden? K pozitif fakat burada eksi terimi var. Eksi terimi olduğu için kartezyen koordinatlara göre eksi K içeriye doğru olmaktadır. Yani F burada içeriye doğru etkilemektedir tahta düzlemin içerisinde. Peki şimdi de açısal momentuma geçelim. Yine gördüğünüz üzere bir tane parçacığımız olsun. Bu parçacığın momentumu m çarpı v olsun. Çizgisel momentumu. Ve bu da O noktası etrafında hareket etsin. Şimdi burada O'dan o parçacığa olan konum vektörünü çizersek R olarak. Dolayısıyla açısal momentumu, yani O ekseni etrafındaki açısal momentumu, yani momentumun O noktası etrafındaki momentini almaya kalkarsak yine sağ el kuralını uygulayacağız. Ve burada da açısal momentumla ikisi çarpıldığında, yani açısal momentumu nasıl elde ediyoruz O noktası etrafında? R çarpı M çarpı V şeklinde. Yine kuralımız R konum vektörü çarpı V hızı. Bunun vektörel çarpımı olacak şekilde gösteriliyor. Burada da R çarpı P'yi sağ el kuralına uygularsak, yani R çarpı V'yi vektörel çarpım olacak şekilde tahta düzleminin dışarısına doğru bize bu sonucu veriyor. Tahta düzleminin dışarısına doğru yönünü gösterilmektedir. Peki bir başka örnekte yine tahtada gördüğünüz üzere biri diğerinin ters akım yönüne sahip ayna görüntüsü olan iki mıknatısın tartışılmasına bakalım. Fizik yasalarında simetri kavramını yine buradan ortaya çıkarmaktayız.
Bu düşünce deneyi yansıma simetrisi ilkesinin altını çizmekte ve fiziksel olayların ayna yansıması altında değişmez olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla fizik yasalarının doğası gereği sağ ve sol arasındaki ayrım yapmama tercihini öne sürmektedir. Evet, şimdi burada bakacak olursak iki tane yine mıknatısımız var. Burada mıknatısın etrafına bir tane bobin sarılmış tel ve akım geçiyor. I akımı burada ilkinde sağ yöne doğru akıyor, bobinden geçiyor ve çıkıyor. Diğerinde de ayna simetrisinde de soldan geliyor, yine çıkıyor, sağ taraftan çıkıyor. Peki, burada dolayısıyla manyetik alan vektörümüz üzerinde akım geçirilen bir tel üzerinden manyetik alan vektörleri üretilir. Ve burada manyetik alan vektörü yukarıya doğru temsil ederken ayna simetrisinde aşağı doğru olacak şekilde yansır. Birisinde dolayısıyla S kutbu aşağıdadır. Diğerinde N kutbu aşağıdadır. Evet, burada da bir mıknatısın ve onun ayna görüntüsü gösterilmektedir. Bununla birlikte bu evrensel simetri algısı 1950'lerde Tau ve Theta mezonları bulmacasında gösterildiği gibi zayıf etkileşimlerde eşlik ihlalinin keşfiyle sarsıldı. Tau ve Theta mezonları hemen hemen aynı kütlelere ve bozulma sürelerine sahip olmalarına rağmen sırasıyla 3 ve 2 pi mezonlarına bozulmuşlardı. Bu da onların farklı parçacıklar olduğunu akla getiriyordu. Ancak üretim hızları ve ömürleri bunların aynı parçacık olması gerektiğini göstermektedir. Bu paradoks doğadaki temel bir asimetriye işaret ediyordu ve daha önce kabul edilen eşlik dönüşümü altında fiziksel yasaların simetrik olduğu varsayımıyla çelişiyordu. Eşliğin korunması ya da daha doğru bir ifadeyle zayıf etkileşimlerde eşliğin korunmasının ihlali fiziksel yasalara ilişkin anlayışımızda önemli bir değişime işaret etmektedir. Wu ve ekibi zayıf nükleer kuvvetlerin temel özelliklerini anlamak için belirli bir deney tasarladı. Bu deneyde kobalt-60 izotoplarının beta bozunluğu incelenerek elektronların bozulma sırasında tercih ettikleri yön gözlemlendi. Bu parite simetrisinin sağ-sol simetrisi olarak da bilinmektedir. Zayıf etkileşimlerde geçerli olup olmadığını test etmek için yapılmıştır. Kobalt-60 izotopları oldukça düşük bir sıcaklıkta ve güçlü bir manyetik alan içerisinde tutuldu. Bu şartlar altında kobalt izotoplarından yayılan elektronlar belirli bir yönelim gösterdi. Eğer parite korunuyorsa elektronların eşit oranda hem yukarı hem de aşağı yönde yayılması beklenirdi. Ancak deneyin gösterdiği gibi elektronlar daha çok belirli bir yönü tercih ettiler. Bu gözlemlenen asimetri sonucunda yayılan elektronların tercihli bir yön gösterdiği ortaya çıkarıldı. Fizikçilerin parite simetrisine dair anlayışına göre fizik yasaları bir ayna üzerinden yansıtıldığında değişmemeliydi. Ancak elektronların bu tercihli yönü ayna üzerinden yansıtıldığında bir değişiklik olduğunu, yani simetrinin bozulduğunu gösteriyordu. Bu bulgu zayıf etkileşimlerin parite korunumunu ihlal ettiği anlamına gelmekteydi. Bu ihlalin keşfi pariteyi koruyan diğer temel kuvvetler olan elektromanyetik ve güçlü kuvvetler ile karşılaştırıldığında zayıf etkileşimlerin benzersiz olduğunu ortaya koydu. Zayıf etkileşimlerde rol alan diğer parçacıklar, nötrinolar gibi, üzerinde de benzer asimetrik davranışlar gözlemlendi. Bu evrende tercihli bir el, yani sol veya sağ olabileceği anlamına geliyordu. Fizikteki simetri anlayışımız bu yönde derinlemesine değişti. Artık zayıf etkileşimlerin parite korunumunu ihlal ettiğini ve evrenin asimetrik olduğunu biliyoruz. Bu evrende neden maddenin antimaddeden daha baskın olduğu gibi temel soruların cevaplanmasında da önemli bir adım teşkil etti. Elektromanyetik ve güçlü etkileşimler yansıma simetrisi sergilerken zayıf etkileşimler temel düzeyde derin bir asimetriyi ortaya çıkarmıştır. Evet, şimdi burada spin kavramına değinelim. Burada nokta kütleleri kavramının ötesinde parçacıkların iç yapısına ilişkin bir söylem geliştirilmiştir. Burada kuantum mekaniği ve elektromanyetik teoriye dair önemli içgörüler ortaya çıkmaktadır. Özellikle Stern-Gerlach deneyinin merceği altında açısal momentum ve spin hipotezi aracılığıyla manyetik alanlardaki parçacık davranışının teorik temellerini aydınlatacağız. Kuantum mekaniksel çerçeveye uyum sağlamak için de bu temel ilkeleri düzeltip, genişletip ve bu fenomenlerin ayrılmaz bir parçası olan matematiksel modellemeyi burada anlatacağız.
Şimdi öncelikle başlayalım. Stern-Gerlach deneyi olarak geçiyor burada bahsedeceğimiz deney. Evet. Şimdi burada parçacıkların yörünge açısal momentumundan bağımsız olarak spin olarak adlandırılan içsel bir açısal momentuma sahip olduklarını gösteriyor bu deney. Burada düzensiz bir manyetik alan altında, örneğin manyetik alanı tanımlayalım. Manyetik alan kuvvet çizgilerimiz bu şekilde olsun. B gibi bir manyetik alanımız var vektör olarak. Tabi burada öncelikle şeyi tanımlamak gerekiyor. İJK eksen takımı değil mi? Kartezyen koordinatlarda eylemsiz referans eylemsiz eksen takımını. Kartezyen koordinatlarda üçü birbirine dik olacak şekilde. Bunu tanımladık. Güzel. Bundan sonra bir parçacık tanımlayalım. Burada yüksüz bir parçacık. Nötron olsun mesela. Yüksüz bir parçacık. Burada yüksüz olması önemli. Ve V hızına sahip olsun. Tamam, şimdi burada nötr parçacıklar veya nötron da diyelim veya burada gümüş atomu, deneyde gümüş atomları kullanılmış. Nicelenmiş sapmalar sergilediği gözlemlenmiş. Şimdi normalde bakıyoruz, burada elektron olsaydı tamam, bu mantıklıydı. Fakat kendi başına burada elektron yokken bir sapma gerçekleşiyorsa bir manyetik moment etkisi vardır. Yani klasik teorilerle tek başına açıklanmayacak şekilde. Bu sapmayı da biz nasıl tanımlıyoruz? Diyelim işte şöyle bir tünel var. Burada ne parçacığı V vektörü QVB normalde. Fakat burada bir tane μ diye bir şey tanımlayalım. Manyetik moment tanımlayalım. Şu manyetik momentimiz olsun yani. Peki dolayısıyla bizim formülasyonumuz bu şekilde. Mıknatıs alanında bir dipole etki eden kuvvet F eşittir. Tabi bu vektörel. Delta operatörü şöyle gösterelim. F eşittir. Μ çarpı B olacak şekilde gerçekleşir. Ancak bu klasik vektör modeli gözlemlenen nicelemlenmiş sapmayı hesaba katmak için kuantum mekaniksel bağlamda bir incelemeyi gerektiriyor. Yani bunu kuantum mekaniksel bağlamda yeniden formüle etmemiz lazım. Bu sapmanın gerçekleşmesini, yani bu sapma normalde nötr parçacıklar üzerinde ortaya çıkan manyetik alan etkisi nedeniyle ortaya çıkan manyetik momentten kaynaklanan sapma. Evet, şimdi kuantum mekaniksel yeniden formülasyonuna bakalım manyetik momentin. Burada klasik elektromanyetizmde manyetik moment μ yüklü parçacığın yörünge açısal momentumu ile ilişkilendirilir. Yani μ manyetik moment L yörünge açısal momentumuyla ilişkilendiriliyor. Kendi ekseni etrafındaki dönmeye gibi de tanımlanabilir spin. Kendi ekseni etrafındaki parçacıkların açısal momentumu şeklinde. Bir manyetik momente sahip açısal momentum şeklinde. Bu tabi klasik dönme gibi değil. Bir kuantum fiziksel bir fenomen. Şimdi bu ilişki de şöyle açıklanıyor. Μ eşittir Q bölü 2m elektron için konuşuyoruz. Çarpı L şeklinde. Elektronlar için tabi elektronun bir yükü var. Eksi E. Μ ve L şeklinde bir eşitlik gerçekleşiyor. Bunun bir kuantum çerçevesine uyarlanmasında da açısal momentumun temel varsayımı olduğu koşuluyla diyelim Z eksenindeki bileşenine bakacağız. Diyelim μ'nün Z eksenindeki bileşeni mesela manyetik momenti eksi E bölü 2 me
xy bölü 2 m lz olacak. Yani z'deki iz düşümü. Şu genel vektör uzayda 3 boyutta gösterilen bir vektör ifade. Bu da z'deki iz düşümü olmuş oluyor. Bu da neye eşit? Eksi μ b ml. ml burada manyetik kuantum sayısı. μ b de Bohr magnetonu. Bu da elektriksel manyetik bir sabit. Manyetik momentin kuantumu olarak tanımlanıyor bu şekilde. Peki şimdi de Stern-Gerlach gözlemlerindeki uyuşmazlığa bakalım. Şimdi klasik yorumda belirli bir yörünge açısal momentumu kuantum sayısı için L verilmiş. L verilmiş olsun. Burada 2L artı 1 durumuna karşılık gelen sapmaların bir dağılımını öngörüyor. Ancak Stern-Gerlach deneyi sadece iki ayrı nokta vermiştir. Bu da beklenen yörünge açısal momentumuna dayalı sonuçlarla bağdaşmamaktadır. Şimdi esas spinin tanımlanmasına geçelim. Spinin tanımlanmasında bu uyuşmazlığa çözüm olarak Uhlenbeck ve Gauss-Schmidt tarafından bütün temel parçacıkların yörünge hareketinden bağımsız olarak sahip olduğu içsel bir açısal momentum karakteristiği vardır. Spin karakteristiği göstermektedir. Bu da parçacığın toplam açısal momentumunu bir kendisinin açısal momentumu, dışsal açısal momentumu ve içsel açısal momentumu olacak şekilde toplamı olarak bu açısal momentum vektörlerinin toplamı şeklinde ifade ediliyor. Şu J toplam açısal momentum olmakta. Peki elektronlar, protonlar, nötronlar, mümezonlar gibi parçacıklar için de spin kuantum sayısı S eşittir 1 bölü 2. Bir bölü 2 spine sahip parçacıklar. Bunlar da ne dedik? Elektronlar, protonlar, nötrinolar, mümezonlar gibi. Spin açısal momentum. Peki bu S nasıl hesaplanacak o zaman? Şu S'in hesaplamasına geçelim. S eşittir 1 bölü 2 ise büyük S eşittir ne olacak? S çarpı H bölü 2 pi. Şu zaten Planck sabiti. H Planck sabiti. S çarpı H bölü 2 pi oluyor. S de 1 bölü 2 oluyor. Bu şekilde bir spin karakteristiği var. Bozonlarda da bunların aksine tam sayı spinleri vardır. Tam sayının katları şeklinde. Bu yani aslında neye anlamı geliyor spin? Elektron yarım tur attığında kendi ekseni etrafında diyelim yarım tur attığında simetrik oluyor. Kendisiyle simetrik oluyor. Bu mezonlarda bir tur atması gerekiyor mesela. Mezon diyorum pardon. Bu bozonların da bir tur atması gerekiyor. Tekrar kendi simetrik hale gelebilmesi için. Kendisini tekrar edebilmesi için. Spin hipotezinin kuantum mekaniğine entegrasyonu parçacık fiziği anlayışımızı derinden arttırmıştır ve temel parçacıkların yörünge hareketleriyle ilgisi olmayan doğuştan bir açısal momentum taşıdığını göstermiştir. Stern-Gerlach hipotezi deneyinin sonuçları bu açıklamada önemlidir. Çünkü bu içsel özellik kuantum teorisinin temel bir yönünü ifade etmektedir ve çeşitli fiziksel koşullar altında parçacıkların karmaşık davranışlarına da ışık tutmaktadır. Ve burada türettiğimiz matematiksel formülasyonlar kuantum mekaniğinin maddenin temel doğasını açıklamadaki sonuçlarının altını çizmektedir. Fizik yasalarını yöneten simetrilerin araştırılmasında simetri kavramı yalnızca teorik fiziğin temel taşı değil, aynı zamanda evrenin birbirine bağlılığını aydınlatan yol gösterici bir ilkedir.
Simetrinin kusurluluğu ve madde antimadde çiftlerinin varlığı hakkındaki tartışmamız, kozmos anlayışımızın altında yatan temel ilkelerin karmaşık bir analizini ortaya çıkarmaktadır. Bu simetrinin kaybının diğer varsayılan veya bilinen simetrilerin yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğinin ortaya çıkması, farklı fiziksel yasalar ve ilkeler arasındaki dinamik etkileşimin bir kanıtıdır. Bu yaklaşımın somut örneği madde antimadde simetrisinin incelenmesidir. Paul Dirac'ın daha sonra Caltech'ten Carl Anderson tarafından da doğrulanan elektronun antimadde karşılığı olarak pozitronun çığır açıcı tahmini evrendeki simetri ilkesinin altını çiziyor. Bu prensibe göre her parçacık için aynı kütleye ve zıt yüke sahip bir antiparçacık vardır ve bunların yok olması tipik olarak gama ışınları şeklinde enerji açığa çıkmasıyla sonuçlanır. Bu keşif yalnızca enerjinin ve yükün korunumunu doğrulamakla kalmıyor. Aynı zamanda simetrinin parçacık fiziğindeki derin etkilerini de vurguluyor. Bu kavramı genişleterek tüm parçacıklar için antiparçacıkların varlığı evrenin madde ve antimadde arasında bir simetri koruduğu anlamına gelir. Madde ile karşılıklı yok olana kadar aynı şekilde çalışacak olan antimaddeden yapılmış bir saatin varsayımsal yapısını göz önünde bulunduralım. Madde ve antimadde simetrisinin pratik sonuçlarını göstermesi açısından bu düşünce deneyi önemli bir işlev görmektedir. Ancak gerçek dünya simetrinin mutlak değil, yaklaşık olduğu daha karmaşık bir tablosu var. Bu durum beta bozunum elektronlarını ölçmek için kobalt, mıknatıslar ve elektron dedektörleriyle donatılmış sol ve sağ elini kullanan saatleri içeren bu deneyde açıkça görülmektedir. Farklı elektron tespit oranları madde ve antimaddenin davranışında doğal bir asimetri olduğunu ortaya koymaktadır ve bu da mükemmel simetri kavramına meydan okuyor. Tartışmamız nükleer kuvvetlerin simetrilerini daha da derinlemesine inceliyor ve çekirdekteki proton-proton, nötron-nötron ve proton-nötron arasındaki kuvvetlerin esasen aynı olduğunu ve nükleer kuvvetlerde bir simetri işaret ettiğini vurgulamaktadır. Ancak bu simetri nötron-nötron etkileşimlerinde karşılıklı olmayan protonlar arasındaki elektriksel itmenin de gösterdiği gibi evrensel değildir. Yani protonlar bir elektriksel itme kuvvetine üretirken nötronlar nötr olduğu için bu kuvveti üretememektedirler. Fakat güçlü nükleer kuvvete kıyasla elektromanyetik kuvvet çok zayıftır. Bu da yaklaşık bir simetri olduğu anlamına gelir. Doğanın neden mükemmel simetri yerine neredeyse simetri sergilediğini düşünmek, evrenin temel ilkeleri hakkında derin soruları da gündeme getiriyor. Simetriyi mükemmelliğin bir biçimi olarak görme eğilimi sezgisel olabilir. Ancak evren simetri ve asimetrilerin incelikli bir dengesiyle karakterize edilir. Bu denge keyfi değildir. Ancak parçacıkların mikrokozmik etkileşimlerinden kozmosun makroskopik yapısına kadar fiziksel yasaların doğal dünyada nasıl ortaya çıktığının temel bir yönüdür. Simetrinin ihlallerinin ve evrenin neredeyse simetrik doğasının araştırılması, fiziğin temel yasalarının daha derin bir şekilde araştırılmasına davetiye çıkarmaktadır. Fizikçileri bu simetrilerin kökenleri ve bunların evrenin bileşimini, evrimini ve nihai kaderini anlama konusundaki sonuçları üzerinde düşünmeye davet ediyor. Madde-antimadde ilişkileri, nükleer kuvvetler ve simetrinin doğasında olan kusurlar hakkındaki söylemimiz, evreni yöneten ilkelere ilişkin incelikli bir bakış açısı sunarak evrene dair anlayışımızı zenginleştirmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi bayramlar dilerim.